Karadağ'dan herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Karadağ'ın en sevilen yerlerinden biri olan Budva şehrindeyim. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Kotor ve Perast'ı gezmiştik. Şimdi de deniz, kum, güneşle birlikte anılan ve Karadağ'ın dediğim gibi en sevilen yerlerinden biri olan, en çok turist çeken yerlerinden biri olan Budva şehrindeyim. Bu videoda hep birlikte Budva'yı gezeceğiz. Tarihi yanını göstereceğim. Sizlere plajlarını göstereceğim. Buraya ziyarete gelen, gezmeye gelen Türklerle konuşacağız. Burada yaşayan Türklerle konuşacağız. Onlardan da bilgi alacağım, fikirlerini alacağım. Umarım keyifli bir video olur. Güzel bir video olur. Sıkıcı olmayan bir video olur. Hazır videonun başındayken kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim diyeyim ve videoyu çok da uzatmadan başlatayım arkadaşlar. Budva gezimiz başlıyor. Ali Koç sana sesleniyor. Lütfen istifa et kardeşim. Lütfen. Türk sayısı çok fazla. Türk'ün çok olduğu yerde de vize bol olur genelde. Buraya da vizenin geleceğini düşünüyorum. Yazın gerçekten pahalı. Yani 500 euro, 400 euro, 450 euro. Hani pahalı da diyemeyiz, ucuz da demeyiz. Çünkü şöyle Avrupa'nın... Bugün Antalya'da bir tatil yapmak isteseniz bir haftaya hani 100-150 arası bir para vermek zorundasınız. Hani burada yine bir 20-50. Geliyorsunuz, havlunuzu atıyorsunuz ya da eşyanızı koyuyorsunuz, yüzüyorsunuz kafanıza göre. Kimse size hayırdır kardeş sen niye para ödemiyorsun, havlunu buraya atamazsın demiyor. Çiçek attı. Yakalama telaşına düştüler. Peynirli omlet 300 gram 5.5 euro, sebzeli omlet 300 gram o da 5.5 euro. Çünkü buranın para birimi euro bir kere. Herkes burada istediğini alabiliyor. Her şeye sahip olabiliyor. Bu kısımda Mogren 2 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere su tertemiz, gayet berrak. Gezimize Budva Old Town'dan başlıyoruz arkadaşlar. Burası tarihi şehrin iç kısmı. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Kotor Old Town'da aynı bu şekilde. Tarihi şehrin içerisinde restoranlar, kafeler, oteller vesaire, yani turizmi canlı tutacak ne varsa devam ettiriyorlar, yaşatıyorlar. Gelen turistler de tarihi şehrin tadını çıkarıyor. Böyle kalabalık gruplar da oluyor. Benim gibi tek gelip gezenler de oluyor. Gördüğünüz üzere taş binalar, taş sokaklar, güzel bir dokusu var, otantik bir dokusu var. Şöyle etrafı sizlere göstereyim. Şu an birazcık sakin ama sakin olduğuna bakmayın çünkü insanlar plajlara gitmiş durumda. Öğle vakti çok sıcak hava. İnsanlar denizin tadını çıkarıyorlar. Akşama doğru biraz daha kalabalıklaşır burası. Budva şehri turizm merkezlerinden bir tanesi Karadağ'da. Kotor nasıl turistlerin uğrak noktasıysa burası da turistlerin uğrak noktası arkadaşlar. Kotor biraz daha böyle kültür turizmi ön plana çıkan bir yer gibi açıklayabilirim ama burası deniz, kum, güneş. Şimdi arka tarafa doğru, plajlara doğru yürüyorum ama hazır böyle sokaklar biraz boşken etrafı da göstermek istiyorum sizlere. Genellikle yabancı yatırım alan bir yer burası. Bu şekilde şehri kalkındırıyorlar. Bunun dışında dediğim gibi turizm buranın ana gelir kaynağını oluşturuyor. Yani insanlar sezonluk para kazanıyor diyebilirim burada. Yine Türk turistlerin oldukça uğrak noktası, gelip burada tatil yapıyorlar. Türkiye'deki tatil turizmini ve buradaki tatil turizmini değerlendiriyorlar. Sonuçta burası Karadağ vizesiz Avrupa olarak görülüyor arkadaşlar. 90 gün boyunca gelip burada vizesiz gezebiliyoruz. 2 tane uluslararası havalimanı var. Tivat ve Podgorica, oralara direkt uçabilirsiniz ya da herhangi bir Balkan ülkesine gelip karayoluyla da buraya ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoda açıklamıştım, bu videoda da açıklayayım. Karadağ'a geldiğiniz zaman her gün için bir turist vergisi, bir konaklama vergisi ödemeniz gerekiyor. Fiyatı 1 euro. Eğer hostelde ve otelde kalırsanız kuvvetle muhtemel sizin adınıza onlar ödeyecektir ama yine de sorun, kendinizi garantiye alın. Bunun dışında bir ev kiralarsanız ya da kendi arkadaşınız burada vardır, onda kalıyorsunuzdur ya da çadır atıyorsunuzdur. Sizin kendiniz turist ofislerine gidip bireysel olarak her gün ödüyor olmanız lazım o vergiyi. Cezası var. Ödemezseniz bu cezayı çıkışta ödetebilirler. Mağdur duruma düşmeyin, sıkıntılı duruma düşmeyin. Bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Şu an Old Town içerisinde birazcık yürüdüğüm diğer taraftan ana kapıya doğru geldim. Burası Old Town'lu, yani tarihi şehrin ana kapısı. Burayı gezeceğiz, Old Town'u gezeceğiz ama ana kapıdan çıktıktan sonra şu yolu takip edin. Buraya gelecekler için anlatıyorum. Mogren plajı var. Buranın en meşhur plajı arkadaşlar. Şimdi orayı göstermek istiyorum sizlere. Oraya doğru yürüyorum ben de. Budva deyince
Belki de hafızalara gelen ilk görüntü bu arkadaşlar. Dans eden kız heykeli ve karşı tarafta da tarihi şehir kalıyor. Old Town kalıyor. Bu heykelle ilgili birkaç tane farklı hikaye okudum. Bir tanesini anlatmak istiyorum size. Bunlar tabii bir efsane. Rivayet odur ki birbirini seven, zamanında eski dönemlerde birbirini seven iki genç varmış. Parasız oldukları için evlenemiyorlarmış. Günlerden bir gün çocuk demiş ki ya ben denize açılayım, birazcık para kazanayım, denizcilik yapayım, para kazanayım ve dönünce biz yuva kuralım, evlenelim. Kız da tamam demiş, ben seni bekleyeceğim demiş. Günler geçmiş, aylar geçmiş, çocuk geri gelmiyor. Yıllar geçmiş, çocuk geri gelmiyor. Bu genç kız yaşlanmış. Burada o adamı bekliyormuş. Yaşlanmış bu genç kız, artık teyze olmuş, nene olmuş ve kadın vefat etmiş. Ama adam hala geri gelmemiş ve onların aşkı burada dillere destan olmuş. Sonra buranın halkı da bu aşkı ölümsüzleştirmek için dans eden kız heykelini yapmışlar. Böyle bir hikayesi var. Bunun minvalinde birkaç tane böyle farklı hikaye var arkadaşlar. Araştırdıkça farklı bir şey çıkıyor. Ama tatlı bir yere heykel yapmışlar. Yani genelde oradan bir fotoğraf çekerler. Arkaya Old Town'u alırlar. Güzel bir manzara oluşur ve bunu sosyal medyada paylaşırlar. Dans eden kız heykelinden yürümeye devam edin. Kayalıklar sağ tarafınızda, deniz sol tarafınızda kalacak. Mogren plajına giden yol burası. Taşlar düşmesin diye böyle, yani düştüğünde insanlara gelmesin diye daha doğrusu böyle bir koruyucu önlem almışlar. Şurası Mogren 1 plajı. Hemen yan tarafı da Mogren 2 plajı arkadaşlar. Sahilin giriş kısmında böyle şezlonglar var arkadaşlar. Burada bir işletme var. Şezlong kiralayabiliyorsunuz. 2 şezlong, bir şemsiye 30 euro olması lazım. Bir de 40 euro yazıyordu. O ne için onu bilmiyorum. Belki 2 şezlong, bir şemsiye 40. Sadece 2 şezlong 30 eurodur. Onu çok anlamadım. Buradan yiyecek de alabilirsiniz, içecek de alabilirsiniz. Orada restoran da var. Tuvalet var burada 1 euro. Dilerseniz böyle şezlongu kullanabilirsiniz. Burada böyle kanolar var vesaireler var. Deniz bisikleti var. Bunları da kiralayıp kullanabilirsiniz. Bu kısım ücretsiz. Yani ücretsiz halk plajı olan kısmı da var. Şöyle göstereyim sizlere. Geliyorsunuz, havlunuzu atıyorsunuz ya da eşyanızı koyuyorsunuz. Yüzüyorsunuz kafanıza göre. Kimse size hayırdır kardeş sen niye para ödemiyorsun, havlunu buraya atamazsın demiyor. Sizi tartaklamıyor, dövmüyor. Ya da gelip tuvalete 100-150 TL gibi bir ücret istemiyorlar. Ne yazık ki yakın zamanda Türkiye'de böyle haberler de gördük, yani çok üzücü bir şekilde turistler filan tartaklandı. Maalesef bizim sahil kesimlerimiz işi birazcık farklı boyuta geçirmiş durumda. Nasıl oluyor bilmiyorum, yani plajların hepsi halka aittir. Ücretsiz kullanım hakkı vardır halkın ama maalesef çok uçuk fiyatlarda paralar ödeyerek bile giremiyoruz bazen. Diyor ki ben senin tipini beğenmedim, almıyorum. Böyle tuhaflıklar da oluyor ne yazık ki ülkemizde. İşin ipin ucu kaçmış durumda. Burası Mogren 1 arkadaşlar. Şöyle göstereyim, ben burayı çok seviyorum. Mogren 1 kısmını seviyorum. Şimdi Mogren 2'yi de göstereceğim sizlere. Yani hemen Budva'nın merkezinde burası. Temiz su, berrak, serin. Rahat rahat yüzersiniz abi. Kayalıklar size gölge de yapıyor. Sıcaktan pişmezsiniz. Çok rahat edersiniz burada. Ve uzağa gitmemiş olursunuz iyi bir suda yüzmek için, yani temiz bir suda yüzmek için. Bu kısımda Mogren 2 biraz daha kalabalık oluyor. Yine işletme var burada. Eğer bir şey satın almak isterseniz, karnınız acıkırsa buradaki işletmeden satın alabilirsiniz. Yine şezlong ve şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Şu karşıda bir yerde şezlonglar bitiyor. Oradan sonra da havlunuzu atıp yüzebileceğiniz kısım başlıyor. Yani halk plajı. Yani gördüğünüz gibi şuraya da havlusunu atmış mesela birkaç kişi. Burada da yüzüyor. Kimse şey demiyor, yani neden buraya havlunu attın vesaire. Öyle bir problem olmuyor buralarda. Bu kısımda Mogren 2 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere su tertemiz, gayet berrak, güzel bir su var. Ama ben Mogren 1'i daha çok seviyorum. Bunu söylemek istiyorum. Fakat Budva'da en sevdiğim sahil başka bir yerde. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Şöyle Mogren 1'i tekrardan göstereyim sizlere. İnsanların elinde sürekli bir telefon var. İşte dans eden kızı çekiyorlar. Hemen Instagram'da, sosyal medya hesaplarında onu paylaşıyorlar. Sahilde tatilini, işte denize girdiği anı, arkadaşlarıyla eğlendiği anı hemen fotoğraflıyor ve paylaşıyor. Hepimiz artık online'ız arkadaşlar. Bu benim
işim. Ben sürekli online olmak zorundayım, internete bağlı olmak zorundayım. Peki nasıl sürekli olarak internete bağlı kalabiliyorum? Esimoyo sayesinde arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Esimoyo ile 180'den fazla ülkede internete hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişebiliyoruz. Esimoyo'da istersek bir paket satın alıp o paketi kullanıyoruz. İstersek bakiye yükleyip kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. Diyelim ki bakiyemiz arttı. Bir sonraki seyahatimizde hangi ülkeye gidersek gidelim kalan bakiyemizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bir de Esimoyo'da OneSIM özelliği var. Nedir bu OneSIM özelliği? Esimoyo'daki OneSIM özelliği sayesinde sadece bir kere kurulum yapmamız yeterli. Biz hangi ülkeye seyahat edersek edelim, gittiğimiz ülkede internetimizi açtığımızda Esimoyo bizi o ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Ben Karadağ biliyorsunuz kara sınırından girdim, Sırbistan'dan. İnternetim açıktı. Sırbistan sınırından Karadağ'a geçtik. Çok kısa bir süre içinde baktım operatör değişti. Hemen Karadağ'daki en iyi operatöre bağladı beni Esimoyo ve buraya gelmeden önce bir internet paketi yapmıştım. O aktif oldu. Hemen hızlı bir şekilde kullanmaya başladım. Bu Esimoyo'nun çok güzel bir özelliği. Eğer siz de Esimoyo'nun bu kolaylıklarından faydalanmak istiyorsanız hemen telefonunuza Esimoyo uygulamasını indirin ve kaydolun arkadaşlar. Burak 2 kodunu kullanarak $2'lık bir hediyeye sahip olacağınızı da unutmayın. Ben açıklamalara tüm detayları bıraktım. Açıklamalarda bir link var. O linkten Esimoyo uygulamasını aynı zamanda indirebilirsiniz. Gerçekten çok büyük kolaylık. Ben Japonya'da kullandım, Güney Kore'de kullandım ve Sırbistan seyahatimde Esimoyo kullandım. Şu an Karadağ seyahatimde de kullanıyorum. Gerçekten yani seyahat ederken internet konusunu çözmüş olarak gidiyorsunuz ya bir ülkeye. Kafanız ciddi anlamda rahat oluyor. Yani sim kart mı alacağım, faturam mı şişik gelecek kendi hattımı açtıktan sonra ya da Wi-Fi mi aramak zorunda kalacağım. Bu dertlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Hem sahilde fotoğraf çektim, hem dans eden kızın fotoğrafını çektim, hem de Old Town'un fotoğraflarını çektim. Birazdan dinlenirken Instagram'ı açacağım. Zaten internete bağlıyım. Hızlı bir şekilde hikayemi, postlarımı paylaşacağım arkadaşlar. Abi ismini öğrenebilir miyim önce? İsmim Mehmet. Mehmet abi. Ne zamandır buradasın abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün yaklaşık bir saat falan oldu geleli. Budva'ya mı yoksa Karadağ mı? Budva'ya bir saat oldu. Yani yaklaşık pazar günden beri Balkanlar turu diye bir tura katıldık. İlk Sırbistan, Belgrad üzerinden turla böyle kısa turlar yaparak hareket ediyoruz. Otobüsle geziyorsunuz değil mi? Otobüste. Ya uçakla gelip de otobüsten burada gezinti yapıyoruz. Buradaki durumu daha henüz yeni bir saatlik bir süre içerisinde buradayız ama iklim olarak Antalya, Ege kıyılarına benziyor bu taraf. Hani yiyecek olarak da daha çok İtalyan tarzı, pizza tarzı şeylerden bahsettiler. Daha yeni tattık. Onun haricinde soracağınız bir şey varsa söylerim. Nasıl gidiyor abi peki Balkan turu? Şu ana kadar hangi ülkeleri gezdiniz? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir defa uzun soluklu böyle bir hafta şeklinde genelde oluyor ya 7-8 gün. Yani böyle mikro şeklinde gitmelerinde fayda var. Çünkü öbür türlü hiçbir şey anlamıyorsun. Çok çünkü tur şirketleriyle gidildiği takdirde zamanın büyük bir çoğunluğu otobüslerde geçtiği için gezme amaçlı bulunduğu yerlerde maalesef çok şeyini alamıyorsun. Çok kısa bir şekilde bilgi alabiliyorsun. Otobüste gelmeden önce bilgi veriyorlar ama yani benim tavsiyem her bir yeri ayrı ayrı gelmelerinde fayda var. Çünkü öbür türlü tam sağlıklı alamıyorsun. Yani mesela bir Bosna'da biz birkaç saat durabildik. Tam yerini hani gezemedik. Böyle çok kısmi bir şekilde gezdik. O zaman Sırbistan'dan başladınız, Bosna'ya gittiniz, Evet. Karadağ'a geldiniz. Evet, Bosna'dan. Evet, aynen öyle. Buradan da Arnavutluğa geçeceğiz bugün akşam. Bugün gün akşam. içerisinde. Evet, Aynı evet. gün içerisinde. Aynı gün içerisinde, evet. O zaman şimdi geldiniz, Kotor'u ziyaret ettiniz büyük ihtimalle. Evet. Budva'yı görüyorsunuz, otobüse binip Arnavutluğa Aynen, geçeceksiniz. aynen. Yorucu oluyordur değil mi abi? Çok yorucu oluyor. O yüzden de tavsiye niteliğinde söylersek ben hani böyle bölüm bölüm haline gitmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Mesela Budva'ya geldiler. Mesela Budva'da bir saatten ne kadar nereyi gezebilirsin? Yani turizm şirketleri bu şekilde oluyor. 1 ya da 2 saatlik bir süre veriyor. Yani benim tavsiyem daha böyle en azından 1 gün 2 günlük burada kalmalar. Yani böyle Karadağ'a ayrıca, Bosna Hersek'e ayrıca, Her ülkeye Sırbistan'a ayrı ayrıca. ayrı. Benim düşüncem o. Yani ben bir sonraki gelişimde öyle düşünüyorum çünkü. Peki abi şu ana kadar tura çıktığın günden itibaren en çok hoşuna giden şey ne oldu? En çok sevdiğin yer, sevdiğin yemek? Ya tabii ki şimdi biz Türk olduğumuz için Türk kültürünün bulunduğu yerler genelde Bosna Hersek.
ağırlıklı. Özellikle Bosna bölümü. Yani orada biz kendi kültürümüze yakın olduğu için daha böyle rahat ettim. Hatta sokakta gezerken o kokular bile, yemek kokular bile bizim kendi bölgemizi andırdı. Başka yerlerde mesela bir Sırbistan'a gittiğimizde kokular farklı bir şekilde farklılaşıyor. O yüzden de gene de kendi memleketimden burada hem insan olarak hem de kültür olarak gördüğümü daha bir rahat hissediyoruz, öyle söyleyelim. Yemek anlamında da olsun, insanlık anlamında da olsun biraz daha rahat. Diğer taraftan baktığın zaman mesela Sırpların biraz daha bize karşı çok sıcakkanlı olduğunu görmedim. Yani çok böyle sıcak davranmıyorlar. Mesela alışveriş yaptığın yerler olsun, restoranlar olsun. Yani normalde turist olan kişiye bizler çok daha farklı yaklaşımımız var. Daha iyimser bir yaklaşım var. Daha hürmetkar. Hürmetkar. Evet, burada maalesef o durumu görmüyoruz yani. Yani buraya bir Türkiye'nin değmesi lazım, öyle söyleyelim. Dediğim gibi yani biraz daha eksik olarak demeyeyim de hani göremedim. Biraz daha burada Türk restoranları belki olsa çok daha iyi olur. Peki sizce Balkanlar ucuz mu abi? Değil. Hani pahalı da diyemeyiz, ucuz da demeyiz. Çünkü şöyle Avrupa'nın hani biraz daha arka planındaki yer diye düşündüğümüz zaman hani ucuz diyemeyiz. Ha, çok pahalı mı? Çok pahalı da diyemem. Yani, Türkiye'ye kıyasla nasıl görüyorsun abi fiyatları? Türkiye çok daha ucuz. Türkiye çok çok ucuz yani, onu söyleyeyim. Yani buraya kıyaslama yaptığı zaman çok çok ucuz. Çünkü yani ağırlıklı euro bazlı çalıştığı için buradaki gördüğüm kadarıyla sistem, baktığın zaman fiyat olarak hemen hemen Türkiye ile bazı şeyler aynı diyebilirim ama Türkiye buraya göre daha ucuz diyebilirim. Ha şöyle söyleyeyim. Hani bazı şeyler mesela yiyecek şey olduğu zaman baktığın zaman çok pahalı değil. Ne pahalı diye? Pahalı da demeyelim aslında ama turizm olan yerde normal diyelim. İçecekler 4 euro civarında. O da baktığınız zaman Türkiye ile, hatta Türkiye'de bazı yerler daha da pahalı öyle baktığı zaman. Yani parasal anlamda çok böyle insanları rahatsız edecek bir durum değil burası. Onu Peki söyleyeyim. insanların gelmesini önerir Kesinlikle. misiniz? Bak öyle söyleyeyim, kesinlikle gelsinler. Ben çok beğendim. Ben bir daha gelme düşüncem var. Dediğim gibi kesinlikle gelsinler. Çok beğendim. Baksanıza hava kapandı birden ha. Yarım saat içerisinde kapandı hava. Bak bulutlar bu kısmı nasıl kapatmış durumda, yağmur atıştırıyor şu an. Bayağı yağmur atıştırıyor. Karşı taraf yer yer açık, yer yer kapalı. İyice bozdu. İklimler değişti. Öyle bir değişti ki yani. Baharımız, yazımız, kışımız karıştı ya. Gerçekten anlamış değilim. Dünyaya bir şeyler oluyor ama el birliğiyle yaşadığımız bu gezegeni mahvediyoruz gerçekten. Tebrik ediyorum her birimizi. Şimdi ana kapının oraya geldim tekrardan. Eski şehri gezelim, fiyatları bir inceleyelim ama ondan önce Budva'ya gelirseniz mutlaka gitmeniz gereken bir yer söyleyeceğim. Sveti Stefan arkadaşlar. Kanalıma girin, oynatma listesinden Sveti Stefan hakkında yaptığım bir video var. Sadece oraya özel bir video yapmıştım. Onu mutlaka izleyin. Tüm detayları veriyorum. Nasıl gidebilirsiniz, nerede yüzebilirsiniz, nereyi ziyaret edebilirsiniz? Birçok şeyden bahsediyorum. Burada gelin ve damat var. Çiçek attı. Yakalama telaşına düştüler. At ablam. Çiçekten bir parça verdi arkadaşlar. O da evlenmek istiyor galiba. Bu iki çiftimiz sanırım. Tüm detayları paylaşıyorum o video ama şöyle bahsetmem gerekiyor Sveti Stefan'dan. Söylemesi biraz zor. Benim Karadağ'da gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesi bir kere. Gördüğüm en güzel sahil orada. Gördüğüm en güzel manzaralardan biri orada. Sakin. Bir tık böyle sanırım kalburüstü bir yer gibi duruyor, restoranları, kafeleri vesaire ama Mediterranean Express diye bir dolmuş var. Ona binip kaç dakika sürüyor hatırlamıyorum ama gün içerisinde ziyaret edip tekrar aynı dolmuşla gelebilirsiniz. Sürekli olarak toplu taşıma ulaşım var. Ücreti de 2,5 euro diye hatırlıyorum. Gidiş 2,5 euro, geliş 2,5 euro. Çok sakindi denizi, sahili. Tertemizdi, masmaviydi. Yani sakin olması çok büyük avantaj. Bu arada şunu görmüşken hemen anlatayım. Tourist Information Point, bak buraya ödüyorsunuz verginizi. Her gün 1 euro. Sanırım bir de 30 centlik bir ücret alıyorlar. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Kaldığınız yerin daha doğrusu adresini söylüyorsunuz. Hemen buradan kaydınızı yapıyorlar ve size bir fatura veriyorlar. Onu saklayın. Çıkışta soracaklardır kuvvetle muhtemel, onu gösterirsiniz. Aksi halde ceza yiyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar, Sveti Stefan'a mutlaka gidin derim. Kolay ulaşırsınız. En iyi sahil orada. Pişman olmazsınız yani. Benim en sevdiğim sahil orası. 2'de Mogren 1. İkinci sıraya da Mogren 1'i koyabilirim. Thank you. Şöyle tur fiyatlarına da bir bakalım. 40 euroya tur yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Boka Bay 40 euro, Dubrovnik 50 euro diyor. Tabii Dubrovnik Hırvatistan sınırında kaldığı için buraya Schengen vizesi gerekiyor.
Çarşamba günleri farklı turlar var. Perşembe, cuma her güne farklı tur koymuşlar. 40 euro, 50 euro fiyatlar. Rafting var 80 euro. Kanyon gezisi var 50 euro. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gittikleri yerleri de fotoğrafla göstermişler. Burada hediyelik magnetler var. Şunlar 1 euro ama birazcık basit. Bunlar çok basit. 1 euroya şöyle magnet satıyorlar. Bunlar bir tık daha güzel. Ama fotoğraf baskı ya. Yani alacaksanız 3-4 euroya magnetler var. Onlar daha hoş duruyor. En azından birkaç euro daha fazla verip düzgün bir şey alın derim. Burası da Citadel, yani kale. Budva Kalesi. Şöyle girişini göstereyim sizlere. İçeride bir restoran var. Orada da yemek yiyebilirsiniz. Hatta şurada menüleri var. Hemen fiyatlara bakalım. Kahvaltı diyor. Sabah 9 ile 12 arası. Kruvasan 2.2 euro. Çikolatalı kruvasan 3.2 euro. Burada omlet var. Peynirli, salamlı 300 gram. 3 tane yumurtadan yapıyorlar. 5.8 euro. Sebzeli omlet var. Nereye kayboldu? Peynirli omlet 300 gram 5.5 euro. Sebzeli omlet 300 gram o da 5.5 euro. 3'er yumurtadan yapıyorlar bu arada. Domates filan var içerisinde. Burada farklı kahvaltı tabakları var. Burada ana yemekler var. Kuzu yapıyorlar 48 euro. 45 euroya, 35 euroya. Burası biraz pahalı ama işte kaledeki restoran bir tık kaliteli bir yer arkadaşlar. Pahalı bir yer. O yüzden fiyatlar pahalı gelebilir size. Mesela 60 euroya burada bir menü var. Keza burada da yine 60 euroya bir menü var. Genellikle deniz ürünü burada tüketiyorlar. Şuradan girişi de göstereyim sizlere. Kaleye çıkmak isterseniz hem manzara izliyorsunuz hem kütüphane var. Oraya geziyorsunuz. Buradan giriş ücretini ödüyorsunuz arkadaşlar. 5 euro fiyatı. Size bir bilet veriyorlar ve ziyaret edebiliyorsunuz. Ne zaman çıkın? Gün batımına doğru çıkın. Çok güzel bir manzara oluyor. Güzel bir manzara oluyor. Şu an öğle saati, manzara o kadar iyi olmayacağı için geçmiş görüntülerden koyacağım ben buraya. Çıkmayacağım yani şimdi. Karadağ'da turistlerin sıklıkla tercih ettiği dilim pizzalar burada 3 euroya satıyorlar arkadaşlar. Hot dog var 4 euro. İçerisine Cheetos konunca 5,5 euro oluyor. İşte bir de peynirlisi var 6,5 euro. Burada kumpir var. Şöyle göstereyim. Boş kumpir, içerisinde sadece peynir var. 5 euro. Burada da gramları yazıyor. Karışık kumpir 650-900 gram 8 euro. Burada 10,5 euroya var. 11 euroya kumpir var içeceklerle birlikte. Şöyle içeriği de göstereyim. Kolay gelsin abi. Abi burada Kotor'da olduğu gibi her yerde hemen hemen Türk esnaf görüyorsunuz. Zaten Türk turist de çok fazla. Şöyle espresso 1.1 euro, yine 1.1 euroya kahve, 1.2 euroya, 3 euroya kahve içebiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım fiyatları da. Gelecekler için güncel bilgilendirme olsun. 2025 yılı yaz sezonundayız. Karadağ'dayız, Budva'dayız arkadaşlar. Şurada bir menü gördüm. Hemen menümüzün ilk sayfasını açıyoruz. Burada peynir tabakları var. 15 euroya gramajına göre ve içindeki çeşitlere göre 23 euroya kadar çıkıyor fiyatlar. Burada böyle pişi tarzı bir şey var. 18 euro yanında sosuyla birlikte. Ana yemeklere gelelim. Burada midyeli karidesli bir yemek var. Çorba tarzı bir şey. 5 euroya çorba var. Şu tabak 8 euro. Daha sonrasında böyle bir tabak var. Karidesli makarna 300 gram 20.50 yani 20,5 euro. 20 euro diyelim. 20,5 çok tuhaf kaçtı. Burada da bir makarna var 300 gram. Deniz mahsulü makarna 16 euro, 22,5 euro, 25,5 euro. Genelde deniz mahsulü tüketiyorlar. Akdeniz mutfağı, Balkan mutfağıyla karışmış durumda burada. Sahil kesimindeyiz ne de olsa. 12,5 euroya makarna var. İşte çeşit çeşit makarnalar 12,5 euro, 15 euro. Burada risotto diyor 25 euro, 300 gram. Burada pizzalar var. 400 gramlık margarita pizza 10,5 euro. Pepperonili pizza 12,5 euro, 450 gram. Vejeteryan pizza var. 400 gramı 12,5 euro. Pizzalar da 10-12 euro civarı. Aha burada balıklar var. Gelelim balıklara. Balık tabağı var mı? Tabii ki de var. 400 gramı 25 euroymuş şu tabağın. İçindekileri de şöyle göstereyim. Burada fish fillet diyor. Şöyle löp balık kemiğinden, kılçığından ayıklanmış. 250 gramı 24 euro. Bu arada fiyatları siz değerlendirin arkadaşlar. Pahalı mı, ucuz mu? Bak
Yani aşağı yukarı 12-16 euro arası karnınızı doyurabilirsiniz. Böyle ahtapot tarzı böyle şeyler yerseniz de 28-30 euroya kadar da çıkabiliyor fiyatlar. Yalnız geçen seneye oranla daha sakin gibi geldi bana burası. Karadağ'ın genelinden bahsedecek olursam. Kotor nispeten kalabalıktı ama geçen sene de gitmiştim oraya. Daha bir kalabalık vardı. Burası bayağı sakin. Siz ikiniz tatile geldiniz hocam, sen burada Ben yaşıyorsun. yaşıyorum aynen. Beğendiniz mi öncelikle Karadağ? Bunu sorayım. Vallahi ben beğeniyorum. Mutluluk açısından, refah açısından çok iyi. Kaç senedir burada yaşıyorsun hocam? 9 ay oldu. 9 ay oldu. Evet. Türkiye ile kıyasla nasıl peki Karadağ'da yaşam? Çok iyi. Çünkü buranın para birimi euro bir kere. Herkes burada istediğini alabiliyor. Her şeye sahip olabiliyor. Asgari ücretle yaşayanlar da aynı şekilde, kimse zorluk çekmiyor. Yani burada sokakta yaşayan insan yok. Ne kadar asgari ücret Karadağ'da? 650 euro brüt, fakat burada 650 euroya çalışan yok. 1200-1300 arası. O para herkese yetiyor burada. Şimdi ana gelir kaynağı bildiğim kadarıyla turizm. Evet. Yani turizm ülkeyi kalkındırıyor. Evet. Genellikle Aynen öyle. insanlar da bu sektörde Evet, çalışıyor zaten gibi. turizm kaynaklı olduğu için sürekli bir festivalleri oluyor. Sürekli bir etkinlikleri oluyor. Karnavallar, şunlar bunlar yani. Gördüğüm kadarıyla da bayağı bir Türk turist geliyor Karadağ. Evet, Seviyoruz aynen. yani. Çünkü ziyaret ediyoruz. Vizesiz olduğu için Türkler için avantajlı bir yer. Onun dışında gezecek, görecek yerler çok güzel. Budva özelinde peki söyleyecek olursam burası nasıl bir şehir sence? Budva, Türkiye'ye kıyasen Türkiye'nin Bodrum'u diyebilirim. Burada deniz sporları, sahili çok iyi. Yani millet buraya daha çok denize girmeye, denizi sevenler, ayrıca Türkler çok seviyor denize girmeyi, güneşlenmeyi. O yüzden Budva Türkler için best bir city yani. En iyi şehir diyorsun. Aynen Peki öyle. en iyi 2 tane sahil söyler misin bana? Gelecekler için 2 tane iyi sahil söyle, oraya gitsinler. En iyi iki sahil. Bir Mogren diyebilirim. Hı hı. İki de Stefan. Stefan. Evet, Stefan'ın plajı. Hocam siz ne düşünüyorsunuz peki Karadağ ve Budva hakkında? Tatile geldiniz. Evet, Hoş tatile geldik. geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok beğendim ülkeyi. Yani hani böyle ekonomik açıdan konuşmama gerek yok sanırım. Çok yorum yapmayacağım. Sarmaya da bilir zaten. Ama insanları çok enteresan. Hani böyle yayaya yol verme olayı özellikle. Yerleri hani çöp olmaması, hani temizliği falan benim çok dikkatimi çekti. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz bir yandan. Hani yıllardır alışmışız zaten bizden aynı Türk mantığıyla. Vizesiz olması avantajlı ama Türk sayısı çok fazla. Türk'ün çok olduğu yerde de vize bol olur genelde. Buraya da vizenin geleceğini düşünüyorum. Yakın zamanda bize gelir diyorsun. Banko gelir. Gezilmek için güzel bir yer. Türkiye'den bağımsız. Ama hani yine buraya geldik de Türkiye'yi özlüyoruz. Kaç gündür buradasınız? Yani neredeyse bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Bir haftadır. Türkiye'deki turizmle buradaki turizmi kıyaslarsan peki? Ya Türkiye'nin Geçenler vardı hocam. Türkiye'nin Alanya'sı, Antalya'sı olarak hani buralar da çok benzer birbirine ama tabii ki buranın fiyatları olsun. Oraya göre daha düşük. Bugün Alanya'da Bura Türkiye'den daha ucuz diyorsun. evet. Bugün Antalya'da bir tatil yapmak isteseniz bir haftaya hani 100-150 arası bir para vermek zorundasınız. Hani burada yine bir 20-50 150 derken 100 bin lira. 100 bin Yani lira. tabii ki. Şu an bir 2 haftalık oteller çok pahalı oralarda. Biz oralara da baktık. Daha önce gittiğimiz yerler ama bu sene olsun hani çok pahalı. Buraya göre daha. burada daha uygun. Tabii ki tatil. burası daha uygun. Daha uygun bir tatil yapabilirsiniz burada. İnsanlar da güzel. Hani refah açısından çok yüksek bir ülke. Tarihi şehir hemen arka tarafımızda kaldı. Burası da marina. Buradan günlük tekne kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizi gezdiriyorlar. Turlara katılabiliyorsunuz. Dilerseniz buradan birebir tekne sahipleriyle konuşup da tura katılabilirsiniz. Dilerseniz tarihi şehrin içerisinden tur satan yerler var. Oradan da satın alabilirsiniz. Genelde burada böyle oturuyorlar teknelerin içinde. Gelen turistlerle pazarlık yapıyorlar. Ve sizi tura çıkarıyorlar. İnsanların gelir kapısı bu şekilde. Balıkçılık yapan bir grup da var. Turizmden geçinen bir grup da var. Yatırım yapan, iş yapan insanlar var. Bilmiyorum fiyatlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de tatil yapmak daha mı ucuz? Burası daha mı iyi? Gelenler varsa fiyat performans olarak değerlendirebilirler. Hem Türkiye'yi hem Karadağ'ı. Ya sana gitsin uğraşmaz. Niye gülüyorsun? Yok o kadar heyecanlı değilim canım. Daha demin ama aklıma geldi. Yok o kadar heyecanlı değilim.
Arkadaşlar Yani. sizleri Volkan'la tanıştırmak istiyorum. Benim Japonya seyahatimi takip edenler Osaka videosunu hatırlayacaktır, Osaka videolarını. İlk Osaka videosunda Fatih abiyle tanışmıştık ve onun hikayelerini dinlemiştik, hatırlıyorsunuzdur belki. Fatih abi bir arkadaştan bahsetmişti. Böyle bir şey söylediği an gerçekleşen, genellikle böyle şom ağızlı olarak nitelendirmiştik. İşte o Volkan benim işte. O Volkan bu arkadaş. Fatih abiyle böyle dehşet anıları olan, Japonya'da batıp çıkan vesaire. Aynen. Hatta Arkadaş hatırlatayım, Volkan. tekerlek olayı. Evet, tekerlek Yani. olayı. Abi bizim tekerlekte bir sıkıntı var, başımıza bir şey gelmesin dedikten 30 saniye sonra Ve falan teker patladı. patladı. O bir gerçek yani. Gerçekten o gerçek. Volkan'la beraberiz. Ama orada çekip de adım anıp da yani arada kısa bir zaman sonra burada buluşmamız. Evet. Çok sürpriz şey yani. oldu bu arada Volkan'la buluşmamız. Aslında bizim Uğur'u biliyorsunuz, Uğur Kola, onun sayesinde Aynen. Volkan'la buluştuk. Ya o Budva'dayız. aradı. Volkan'da 2-3 aydır falan burada yaşıyorsun değil mi? Kanka çok uzun hikaye ya. 2 aydır buradayım ama onun öncesinde bir 6 ay Kosova'daydım. Hatta 7 ay Kosova'daydım. Onun öncesinde Asya'yı gezdim falan. Ya, çok karmaşık ama işin sonunda burada geldim. Onun Hostel sebebini açtım. de gösterelim hemen. Aynen. Karşıda. Karşımızda. Karşıda. Hostel Tabii var arkadaşlar. eksiklerimiz Volkan biraz var yeni ama hostel yavaş açtı. yavaş şey Sağ yapıyoruz olsun yani. beni de misafir ediyor. Öyle bir sokakta dolaşıyorduk. Ben birazcık gezdirdim sizleri, Budva merkezi vesaire, sahillere gittik. Şimdi hosteli de göstermek istiyorum. Konakladığım, misafir olduğum yeri de göstermek istiyorum. Ay. Abi geçeceğiz ama dur, kırmızı yanıyor. Şimdi, Burada medeniyet. şimdi heyecanlandım Evet, işte. burada medeniyet daha kırmızı yanıyor, o Ya, yüzden öyle. geçmeyelim. Bekliyorlar. Valla bizim Türkler geçiyor. Bizim Türkler geçiyor valla. Sen gözlemlemişsindir abi. Bayağı Türk var burada. Burada Türk, ondan sonra özellikle Rus çok fazla. Savaştan kaçıp gelenler çok fazla var burada. Yani. Ama Türk Durumlar de nasıl çok. peki burada? Kanka Karadağ'da? şöyle ya, yani çalışarak maaşları soruyorsan normal, otelde çalışan bir şey 700-800 lira falan alıyor. Hemen hemen 7-8 saat çalışıyor. Yani bazı işte kazinolarda çalışanlar var, özellikle 800-1000 euro arası alıyorlar. Standart yani çok aşırı yüksek değil maaşlar. Ev kiraları falan çok pahalı mı burada yaşamak için? Burada pahalı. Budva'da mesela bak sana şöyle söyleyeyim. Kışın ucuz ama yazın gerçekten pahalı. Yani 500 euro, 400 euro, 450 euro. Bir de üzerine depozit falan da alıyorlar. Ortalama ilk giriş 1000 euroyu geçiyor yani. 1000 euroya İlk geçiyor. giriş 1000 euroyu geçiyor. Şimdi sen 2 aydır falan işletiyorsun değil mi bu hosteli? Yani 2 aydır buradayız. İşte yavaş yavaş tabii ki para harcadığımız için yavaş yavaş açmaya çalışıyoruz. Daha eksiklerimiz var. Kanka dikkat Ay, yol et. verdiler sağ olsunlar. Aynen. İsmi Newborn Hostel arkadaşlar. Newborn Hostel. Budva'da Newborn Hostel'e gelip Volkan'ın yanında kalabilirsiniz. Şöyle göstereyim. En azından tanıdık bir Tabii. kişinin yanında kalmak her zaman daha güvenli oluyor. Ve elinden geldiğince de gelen herkese yardımcı oluyorsun. Yani ben Ya kendi oluyorum gözümle ki gördüm. sen de gördün kanka zaten Evet içeriği. ya burada Yani. yabancı turistler de var. Sürekli bir şey olduğu zaman Volkan'la iletişim kuruyorlar. Hemen Ya koşturuyor elimden ediyor sağ geldiğince olsun. yapmaya çalışıyorum. Evet gerçekten bak Türk misafirperverliğini güzel gösteriyorsun bu arada. Ben Zaten teşekkür etmek bir de şey, istiyorum yani sana. Turizm otelcilikte mezun olduğum için istemsizce oradan gelen bir şey, Evet. okuldan gelen bir şey. Abi nerede Nesti Hostel? Kanka çok Bir şans ya. hosteli de bu arada Hosteli tanıtalım, gezelim, gösterelim. o sırada Burada anlatayım. da kardeşlerimiz var. Cümleten selamlar. Keyifler nasıl? İyi, güzel. Abi ne konuşmuyorsunuz? Keyifler oraya da bu işi var. Evet, tatildeyiz. Tatildeyiz. Nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor, güzel gidiyor. 2 haftadan beri tatildeyim. Yarından sonra Abi sen Sırbistan'da yaşıyorsun. aynı Sırbistan'da yaşıyorum. Yarın tatilim bitiyor. Sırbistan'a geri dönüş. Nasıl orada durumlar? İyi, güzel. 6 yıldır Sırbistan'dayım. İyi gidiyor. Güzel gidiyor. Tabii Türkiye özel. gidiyor. Vatandaşlığa doğru gidiyorsun sen. Sen ne yapıyorsun abi? Ben de ne yapıyorum? Volkan yanında çalışıyorum. Kosova'dan geldim. Normalde Kosova'da yaşıyoruz. Sezonu buradayız. Sezondan sonra bakalım. Kosova'ya mı döneceksin? Kosova'ya döneceğim tabii. Nasıl Balkanlar? Balkanlar güzel, tavsiye ediyorum. Özellikle Bursa'yı tavsiye ediyorum. Kosova mı yoksa Karadağ mı? Karadağ. İş olarak Karadağ, çalışma olarak Karadağ, ucuz yaşam olarak da, gezecek yer olarak da Kosova'yı tercih ediyorum. Abi sen nasılsın? Abi dur sinir etme adamı, dur ya 2 dakika. Burada Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yapıyorlar da bir saattir. Tamam, Abi bir sen saat- nasılsın? Bir saattir sinirini bozdum. Sürükler Suriye'de. Yakında Filipinlere gidiyorum çiftliğime. Huzurlu bir yaşama. Mutluluklar diliyorum abi Teşekkür Filipinler'de. ederim. Bir gün gelirsen misafirin olacağım Filipinler'de. Kesinlikle beklerim. Kapım her zaman hepinize açık. Eyvallah abi sağ olasın. En azından Fenerbahçe'den de uzak olasın. Galatasaray'da. Evet.
Fenerbahçeliyim. Abi de Fenerbahçeli. Ali Koç'a sesleniyorum. Ali Koç ise Ali Koç. Lütfen Ali Koç istifa et. bırak yeter Bak, bırak yeter Allah Sana aşkına. Sırbistan'dan sesleniyorum. Orijinal Fenerbahçe taraftarıyım. Gel. Yazık günah işte, al işte. Bir Fenerbahçe kurbanı daha. Abi saçlar gitmiş Fenerbahçeli olduğu Arabanın için. plakası, Sırbistan plakası. İnanmayan olursa hakkı. Ali Koç sana sesleniyorum. Lütfen istifa et kardeşim. Lütfen. Ama şimdi Bak, 32 yaşındayım. 50 yaşıma döndüm. Lütfen. bakın. Ben 30 yaşındayım. Galatasaraylıyım. Galatasaraylı olmanın verdiği özgüven, rahatlık, stres yok. Bak saçlar yerinde. Bak, saçım gitti. 32 yaşındayım. Fenerli Ali Koç, ya. lütfen Yazık ya. günah Ali Koç. Ama başımız seni seviyoruz. Tamam Olsun mı? abi, biz Altaylıyız. Bütün İzmirlilere buradan selamlar. Biz Ali Koç'u Altaylıyız seviyoruz abi. Devam. Kanka şöyle bir kısa gösterelim. İçerileri şöyle söyleyeyim, içerileri fazla hani evet. bir iki yeri gösterelim. Evet Çünkü evet. Müşteriler olduğu içeride. için rahatsız etmeyelim. Burası var. 4 kişilik odalarımız, tamam mı? Tuvalet, duş içinde. İşte altta şu an 2 kişi kalıyor. Her odada dolap da var bu Her arada. odada dolap da var. Klima var, sıcak su, Aynen. soğuk su Ya alayı onlar var. hepsi var zaten. Kaç kişilik kapasite? Kanka şu anda 24 ama bu 2 hafta içinde 34'e çıkacak. Güzel. Aynen. Burası da 4 kişilik, şöyle göstereyim. Açmayacağım, kızların odası çünkü. 4 kişilik tuvalet, duş, içinde dolap var. Aynı sıcak su hepsi. Burası da 4 kişilik oda. Aynen, burası Şöyle da 4 kişilik göstereyim oda. arkadaşlar. Yine dolap var. Kilitli dolaplar da gelecek. Aynen, onlar da hemen Daha hemen yeni bir açtığın hafta. için birazcık Tabii. koşturuyorsun, uğraşıyorsun ama bu Uğraşıyoruz. sezondan Ya sonra biraz da masraflı yani, Evet. işin açıkçası kolay değil yani. tavsiye eder misin peki böyle bir iş yapmak isteyen birini buralarda, Karadağ'da? Gel mutfağa da bakalım. Ya Karadağ'da, burası da şimdilik private. Aha. Bir ay daha devam edecek. Bir aydan sonra şeye dönecek. Normal karmadaya dönecek orası da. Sen kapıya vurdun ama kimse yok deme oğlum içeride. Yok, kimse yok. Burası da, orası da Mehmet'in odası. Ha, tamam. Burası da karma. Aynen. Tuvalet yok ama. Buranın tuvaleti burada. Ha, tamam. Burada. Aynen. Ortak tuvalet Burası. banyo gibi. Duş, yani geniş. Çamaşır makinesi Tabii var. ki. Güzel. Çamaşır Şurası da hepsi. şöyle göstereyim. Burası da Aynen. mutfak. Hello. Hello. Burası da mutfak. Güzel abi. Yani burada insanlar yemeğini yapıp temizliğini yapıyor. Herkes ortak alan. Bildiğimiz hostel. Aynen, Güzel. bildiğimiz hostel yani. İsmi Newborn. Newborn Hostel Budva. Newborn Hostel de bahçeyi zaten gördünüz. Aynen, bahçesi olması gayet avantajlı Bahçesi bu arada. güzel. Artı bir iki hafta sonra, ya da 2 hafta değil de bir haftaya oraya bir iki masa daha açacağım. Şemsiye atacağım oraya. Ondan sonra daha da güzelleşecek yani. Güzel Ya abi. ortalama Hayırlı olsun bu tahminim bir ay sonra çok farklı yani senin gördüğün çok farklısı olacak. Ya Ağustos ayında buraya gelen çok daha oturmuş bir hostel görecek. Temmuz'un birinci haftasından sonra geldikten sonra çok rahat bir şekilde insanlar gelebilir yani. Eyvallah. Ya şu anda da zaten insanlar geliyor da. Dediğim gibi bir iki eksik var, o kadar. Gel burada kapının önüne doğru çıkıp biraz sohbet güzel. edelim. Heyecanlandım ya, uzun zamandır. Şöyle bir tutabilir miyim ya? Tabii uzun ya. zaman oldu. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Neredeyse bir 4 sene önce bir yapmıştım. Bir de 2 sene önce hemen hemen yapmıştım. Uzun zaman oldu. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir şey, heyecanlandım. Kotarıyor ama ha, sen önceden de yaptığın için şey yapıyorsun yani. Öyle biraz şey yani, heyecanlandım ama ha. Bir de uzun şöyle zaman oldu ya. makara bir yanında var ya, sen bu işi bırakmayacaktın aslında. Hosteli Ya. otur sen, hosteli otur, güvendiğin birine emanet et, devam et Ha, abi işte sosyal bu. medyaya. Abi her şey onda. Para onda, Sen şey onda, sıkıntı Karadağ'da yok. yaşam nasıl, ondan da bahset biraz. Ben bir şey burada söyleyeyim mi? bize, Türklere nasıl bakıyorlar? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Öyle deyince nasıl kaçtı bak, Türklere nasıl bakıyorlar? Yani pek de iyi bakmıyorlar. Ama ben 2 aydır Çok buradayım. kaba bazı insanlar, onu konuşuyorduk öğlen de. Bazı insanlar kibar davranıyor ama genellikle bir kabalık, Ya bir şey söyleyeyim mi? nezaketsizlik durumu var. Şöyle, marketteki insanlar bazen çok kaba olabiliyor. Genel olarak kabalar bence. Voli Market'tekini ben dün reportladım. kapandı Kasada mı bize yoksa? Yo, çekiyor. kasada ürün alıyoruz. Domuz mu tavuk mu diye soruyoruz. Tabii ki bizim doğal hakkımız. Bize yardımcı olmadı. Biz de sinirlendik. Fırlattık salamı, önüne koyduk yani. Ondan sonra hiç konuşmadı da biz de almadık. Ondan sonra diğer ürünleri aldık, çıktık. Çok saygısızlar. Podgoric'te diyorum ya, post ofiste de başıma geldi ya. Aynen. Post Para ofiste transferi yapalım. para göndereceğim bir yere, belediyeye bir yere para göndermem lazım. Kadına diyorum ki bunu göndermem lazım. Sırpça konuşuyor, anlamadığımı söyledim. Bir iki bir şey yazdı, git diyor, hadi diyor, hadi git diyor.
Çalışma saatinin son böyle bir yarım saat falan kaldı, göndermeye çalışıyor beni. Yani o konuda kötüler bence. Ha, çok tembel insanlar. Ya Bir de sadece Türkleri şeyler, değil bu arada. Bütün turistler Çok aynı. dik kafalılar yani. Mesela onun dediği olacak. Aynen. Sana yardımcı ol. Bana Aynen. da birkaç kere başıma geldi geçen sene de bu sene de. Ama tabii nezaket sahibi insanlarla da karşılaştık. Karşılaşmadım diyemem. Her yerin iyisi var, kötüsü Ama var. şöyle bir şey var. Hani Arnavut inadı diyorlar ya, Sırplarda da var o. Aynen. Balkan, Sırp inadı da Balkan var insanının yani. inadı var bu arada. Balkan insanının böyle Vay bir be. dik kafalılığı var. Heyecanlandım. İyi, hadi mı? bitir o zaman Uzun zaman videoyu oldu burada. kanka. Şöyle bir tut da kolum ağrıdı lan uzun zamandır tutmayınca. Gel. Harbiden hadi bir şöyle bitirelim. Burada bitirelim o zaman. Arkadaşlar tanıştığımıza memnun oldum tekrardan. Kanka sen de Gel bitirebilirsin kanka sen videoyu. de. Gençler görüşürüz. Bekliyor Kanala musunuz abone olmayı insanları unutmayın. karada? Tabii ki. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yani- Her zaman gelebilirsiniz. Size kapımız açık. Şu an olduğu gibi. Ya sadece burası değil, komple Balkanlara gelebilirler yani. Karadağ'a da gelebilirler. Denizi seven varsa tam burası. Yani bu kadar. Başka da bir şey demiyorum. Dostlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Görüşmek Yani üzere biz diyelim. görüşemeyiz. Abone olmayı unutmayın. Takiplerinizi Adios abi. Beğenin bekliyoruz. abi. Tak 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 tak. Bak ben çok şanssızım bak. Hemen bir şey söylerim, vallahi başınıza bir şey gelir. Beğenin. Tık tık. Tamam mı? Hadi görüşürüz.